Merhabalar, yeni bir video ile karşınızdayım. Ben Çiğdem Adan. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun. Yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi bugünkü videomuzun konusu hareket etmek, egzersiz yapmak niçin faydalıdır? Egzersiz yapmazsak ne olur? Çok faydalı bir konu olduğunu düşündüğüm için egzersiz yaptığımız zaman vücudumuza normalde aldığımızdan daha fazla oksijen gittiği için bir sürü faydaları oluyor vücudumuzda. Birincisi bedensel faaliyetler uyku düzenimizi düzenliyor. Kemik sağlığına faydalı oluyor. Beyin fonksiyonlarımız, beynimiz daha iyi çalışıyor. Yani daha iyi düşünebiliyoruz. Daha sağlıklı kararlar verebiliyoruz. Derin uyku uyuyabiliyoruz faaliyette bulunduğumuz için. Kilo kaybetmek istediğimiz zamanlar daha fazla egzersiz yapmamız lazım. Çünkü daha fazla kalori yakıyoruz. Daha fazla yağ yakıyoruz. Gibi. Peki egzersiz yapmazsak neler oluyor? Bunları bilmiyoruz. Şimdi 3 aşamada söyleyeceğim. 1-2 günlük, 1 haftalık ve 2 haftalık aşamalardan sonra başımıza neler geliyor diye. Daha fazla gitmeye gerek yok çünkü hayretler içinde kalacaksınız. Eğer 1-2 gün gibi bir sürede hareket yapmak istemiyorsanız, koltuğunuzdan hiç kalkmak istemiyorsunuz, çay, kahve, televizyon, pijama takılmak istiyorsanız hiçbir mahsuru yok. Buyurun. Çünkü o dönemlerde zaten ya vücudunuz aşırı yorulmuştur, dinlenmek istiyordur ya da canınız istemiyordur. Sizin öyle bir kaçamağa ihtiyacınız vardır. Çok güzel. Çünkü ondan sonra kendinizi toparladıktan sonra inanın daha iyi olacaksınız. Daha iyi hissedeceksiniz. Ama bir haftalık bir kaçamak yapmaya gelince işte hemen orada bir haftada olaylar başlıyor. Birincisi uykunuzu kaybediyorsunuz. Uyku düzeniniz bozuluyor. Derin uyku uyumuyorsunuz. Derin uyku da aslında hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Çünkü sabahleyin kalkıp da ya akşamleyin hiç uyuyamadım, hiç dinlenemedim, çok yorgunum. Hepimizin başına gelen bir şey. İşte derin uyku uyumadığımız zaman. Eğer fiziksel aktivitede bulunup da yorulursak o günün akşamında çok daha derin uyuyoruz. Derin uykuda da bütün vücudun yenilenme fonksiyonları, yani biz uykuya geçtikten sonra bizi ayakta tutmak için olan faaliyetler bittikten sonra vücudun kendi kendine yaptığı fonksiyonlar başlıyor. Hepimiz için çok faydalı. Bundan bir kere mahrum oluyoruz derin uyku uyumadığımız için. O süreler azaldığı için vücut kendini az yeniliyor falan. Ondan sonra aynı şekilde derin uykuda kalp sağlığı düzenleniyor. Stres ve anksiyete fonksiyonları düzenleniyor. Hormonlar düzenleniyor. Yani derin uykuda vücudumuzla ilgili diğer bütün organlarla ilgili vücudun kendi kendini yenilemesi aslında derin uyku zamanında oluyor. Bir kere bunu kaybediyoruz. Spor yaptığınız zaman kendinizi ne kadar mutlu hissediyorsunuz, değil mi? Ne kadar yorgunsunuz, kötü hissediyorsunuz kendinizi. Bir arkadaşınız geliyor, hadi gel işte şunu yapalım, bunu yapalım. Birdenbire bir fiziksel faaliyet. Ondan sonra bir bakıyorsunuz, bu ben değilim. Birdenbire çok iyi geldi ya. Hakikaten çok iyi geliyor. Çünkü o faaliyet sırasında vücudunuz aslında mutluluk hormonu salgılıyor. Yani mutlu oluyor. Bedavadan ilaçsız tedavi. Spor yapmadığınız zaman bunu da kaybediyorsunuz. Beyin iyi fonksiyonda bulunmuyor. Sağlıklı düşünemiyorsunuz. Panikler başlıyor, stres başlıyor, sinirlilik baş gösteriyor. Bunların hepsi bir hafta içinde. Çünkü uyku düzeninizi de kaybediyorsunuz ya. Peş peşe bunlar olmaya başlıyor. İnanılır gibi değil. Bir haftayı geçtik, 2. haftaya geldik. 2. haftadan sonra artık sağlıksız bir vücut olarak tanımlanıyor. Ben buna inanamadım. Yani şeyi biliyorum. Mesela biliyorsunuz bu korona dolayısıyla şu anda hepimizin hayatında bir takım kısıtlamalar falan var. Bundan 2-3 hafta önce kendimi iyi hissetmediğim için ara verdim. Ve bu ara işte bir haftayı buldu. Çünkü biraz koronadan da şüphelenmiştim. Onun için bir hafta gibi bir süre ara verdim. Ondan sonra o bir hafta tekrar toparlayana kadar 2 haftayı buldu. Ve tekrar yürümeye başladığımda inanın nefes nefese. O gün nefes nefese kaldım. Sadece 2 haftada. Yani 8 aydır ve 6 aydır ya da doğruyu söylemek gerekirse 6 aydır hiç durmadan haftada 3 gün spor yapıp 3 gün yürüyorum 10 kilometre ve 2 hafta ara verdim. 2 haftanın sonunda yürümeye çıktığım zaman kendimi nefes nefese ve bacaklarım ağrıyor. Zorla o 10 kilometreyi bitirdim. İyi ki de bitirmişim çünkü yeniden geriye dönmek gerekiyor. O 2 haftada sanki 6 aydır hiç çalışmamış gibi oldum. Bu kadar da çabuk yapıyor.
geriye gidiyor. Ondan sonra şeyi anlatıyordum. 2 haftadan sonra neler oluyor? 2 haftada artık sağlıksız vücut tanımına giriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ölüm sebeplerini sıraladığı zaman 10. sıraya hareketsiz vücudu koymuş. Yani hareketsiz, sağlıksız vücut tanımladıkları vücudu hareketsizlik ölüm sebebi olarak 10. sırada yer alıyor. Yani ben zaten bunu gördükten sonra dedim ki inanılır gibi değil. Yani bu videoyu paylaşmam lazım. Kısacık da olsa bunun önemini koymak istiyorum. Fakat korkmayın. Ondan sonra eğer spora tekrar başlamak istiyorsanız çok çabuk vücudunuz, kaslarınız, her şey yerine gelecek. Unutmayın, yaşlılık zaten kas erimesiyle başlıyor. Yaşlılık vücudumuzdaki kasların bizi terk etmesiyle başlıyor. Onun için size sporlu, sağlıklı, bol hareketli günler diliyorum. Sağlıkla kalın. Öpüyorum.